Aşkım alır mısın şunu ya? Alamam. Kolum tutmuyor çünkü. Tutamıyorum yani. Peki benim hocalık görevimi yapmama ne diyorsun? Selam. Şimdi Ömer'in çalıştığı yere yemek yemeye gidiyorum. Orada da çekebildiğim kadar çekeceğim bu sefer. Sonrasında da kendim festivale geçeceğim. Bu arada Ömer'in iş yeri bizim evimize yürüme mesafesiyle 10 dakika falan diyebilirim yani böyle maksimum. Burası. Ömer'in çalıştığı yerdeyiz. Yemek yedik. Problem var yani. Evet. Yemekleri yedikten sonra çekiyorum. Çok acıkmış. Elif Hanım. Vlog'da vlog çekmeyi unutmuş. Sana ne diyorlar burada? Ne mi diyorlar? İsmini nasıl hitap ediyorlar? Omar. Omar. Ömer. Omar daha çok önemli. Daha çok Omar. Yani Ömer dedirtemedim daha. Yani Ö'sü olsa R'si olmuyor. R'si olsa Ö'sü olmuyor. Zaten yani hele bir de böyle büyük Ö harfini falan gördükleri zaman böyle mideleri falan bulanıyor. Kusacak gibi falan yapıyorlar böyle. Ben Evet. o yüzden ben artık adamı söyletmeye çalışmıyorum bile. Mehmet de dedirtmek istemiyorum. Nedense. Çünkü genelde ben hayatım önce Ömer'i kullandım da. Omur'a da alıştık artık ya. Yani. Mesela Türkiye'de biri bana Omur dese arkamdan dönüp bakarım artık. Bunu daha Ben çok bile alıştım benzedim. be. Yani. Sen Omur demiyorsun ama. Deme zaten. Bir de. Bye. Şimdi yemeğimi yedim. Konser alanına doğru yola çıktım. Saat 8'i 10 geçiyor. 9.30'da Def Leppard çıkacak sahneye. Def Leppard için bayağı heyecanlıyım çünkü Def Leppard'ı böyle yıllar önce lise dönemlerimde falan babamdan öğrenmiştim. Babamın böyle çok geniş bir müzik zevki var. O yüzden çok da severim. Benim için böyle biraz manevi bir değeri var açıkçası. Hatta babama Def Leppard'ın konserine gideceğimi söylediğim zaman bana dedi ki onlar çok yaşlanmışlardır artık. Sahneleri güzel olmaz dedi. Buradan da babama selam olsun bu arada. Onun dışında başka bir grup tanımıyorum. O yüzden sadece son sahneye gidiyorum yine. Genel olarak olduğu gibi. Geçtiğimiz yola bakın ya. Bu gerçekten. Festivalin yolu bu. Ha, yeşillik olarak falan çok güzel de işte her yer inşaat alanı olduğu için en kestirme, en kısa yolları kapatmışlar ve eve giderken mesela normalde işte 40 dakikaysa o bile daha çok uzuyor. Yani yolunuzu uzatmak zorunda kalıyorsunuz. Başka bir yol yok. Hatta ben Ömer'le son gittiğim gün biz böyle ormanın içinden, yol bile olmayan yerlerden, çalıların içinden falan geçtik. Bayağı kötü yani. Question for you. Do you wanna get right? Can't stop this feeling. Can't stop this fire. Oh, I get hysteria. Oh, can you feel it? Can you feel it? Hello. Selam. Konser bitti 11'e doğru. Şu an saat 11.30 civarı sanırım. 12'ye geliyor. Sonuna kadar kaldım neredeyse. Çünkü en sevdiğim şarkıyı sondan bir önce söylediler. Klasik. Bu arada konser inanılmaz kalabalıktı. Yani festivalin en kalabalık günüydü diyebilirim. Bu
kadar büyük bir katılım beklemiyordum açıkçası. Genel olarak katılımcılar 60 yaş üzeriydi ve çok eğleniyorlardı yani. Bu arada yani ben grubun bu kadar yaşlandığının farkında değildim. Yani benim dedemden belki daha yaşlılar ve 2 saati geçik bir süre sahnede performans gösteriyorlar falan. Gerçekten çok hayranlık duyulası bir şey bence. Konserle alakalı düşüncelerim bu şekildeydi. Bayağı mutluyum yani, çok keyifliyim. Çünkü benim için çok nostaljik, böyle yıllardır dinlediğim bir şey. Ne bileyim, adamlar için zaten daha da öyledir. Çünkü 44 yıllık şarkıları vardı mesela. 44 yıllık bir şarkısını söylediler bugün. İnanamıyorum yani. Hani 44 yıl ne demek yani, çok uzun bir süre gerçekten. Yarın Şampol var. Ömer'le gidiyoruz. Ömer Şampol'ü dinlemeyi istiyor bu arada. Bakalım nasıl olacak. Yine 9.30'da çıkacak Şampol'de. O yüzden çok erken gitmeyiz yani. Sanıyorum 9 gibi falan gideriz. Le Breton Flats diye bir parkta yapılıyor bu arada festival. Merak edenler varsa, ben daha önceki birinci videoya konum koymuştum ama. Bu arada festivalin biletlerini alırken biz kışın almıştık bu biletleri de, daha önce yine bahsetmiştim bundan da. Bu kadar büyük bir katılım olacağını bilmiyordum. Ama daha sonra araştırdığım kadarıyla zaten Ottawa'nın en büyük festivaliymiş sanırım. Daha büyüğü var mı ben bilmiyorum. İnternette bu şekilde yazıyor. Bayağı güzel yani. Hani etkileyici. Kışın ayrı festivaller, yazın ayrı festivaller. Bundan bir hafta önce falan da yine çok uzun süren, bir hafta süren bir caz festivali vardı. Hani onun katılımcıları nasıldır bilmiyorum. Fiyatları bu arada çok ucuz değildi onun. Bu arada belki bu Blues Festivali'nde fiyatları uygun olmayabilir ama biz 6-7 ay önce aldığımız için ilk çıktığında çok da pahalı değildi diye hatırlıyorum. Full festival bileti almanıza gerek yok. Yani sadece işte Şampol'ü mü dinlemek istiyorsunuz ya da Def Leppard'ı mı dinlemek istiyorsunuz? Onun gününe de bilet alabiliyorsunuz. İlla her gün gelmenize gerek yok. Ama tabii ki toplam almanızdan daha dezavantaja geliyordu o. O yüzden biz hani gidemesek de en azından elimizde bulunsun dedik. Ki mesela Ömer yine 1-2 gün çalışıyor bu haftalarda. Ona rağmen ben gitmeye çalışıyorum. Sadece bir gün kaçırdım. O da pazar günüydü. Çok yağışlıydı. Torun tipi her zaman beni çok güldürüyor ya. Bu kadar komik bir kedi var mı? Varsa lütfen yorumlara yazın. Çünkü Tortan bir dayı. O zaman bugünlük görüşürüz. Yarın Şampol konserinde. Selam. Selam. Biz bugün birazcık havanın gazabına uğradık. Evet, maalesef. Hem bayağı bir yağmur yağdı, şimdi de çok şiddetli bir rüzgar var. O yüzden üzerimden de gördüğünüz üzere birazcık üşüdük. İnşallah sesimiz gidiyordur ya. Evet. Rüzgardan dolayı. Hiç bilmiyorum yani. Umarım gidiyordur. Altyazı koymaktan yoruldum Ömer'in kısımlarına. Peki benim kocalık görevimi yapmama ne diyorsun? Tatlı hanımcı. Şimdi nereye gidiyoruz? Şampol. Temperature dinleyeceğiz. Günlerdir aramızda yoktun. Evet, katılamıyorduk Evet. diğer konserlere. İş icabı diyelim. Çok- Parantez içinde garsonluk. Çok bir şey kaçırdın mı emin değilim. Yani dünkü birazcık güzeldi ama. Ya tabii ben ikisini de tanımıyorum. Yani iki grubu da diyeyim. Hani bir işte Evet. Pixies vardı. Onu dediğim zaten bir tane şarkısını biliyorum. Ben onları hani adamların tiplerini falan da bilmiyordum. O yüzden çok şey kaçırdığımı ben de çok düşünmüyorum açıkçası. Bir de hani sen de anlattığın için hani 2-3 şarkı içinde iyi ki gitmemişim bile denebilir yani. Onun yerine para kazandım işte. Yani işte erkek dediğin eve ekmek getirir dermişim. Neyse, tabii ki şaka yapıyorum bu arada. Bunun için linçlenmek istemem. Böyle şimdilik. Şimdi ben normalde yürüyordum ya. Bugün birazcık da evden de geç çıktık. Saat şu an 9. O yüzden metroya gidiyoruz. Neyse, şimdilik kapatıyorum. Zaten çok rüzgar olduğu için sesimiz ne kadar geliyor onu da hiç bilmiyoruz. Yine de bir deneyelim dedik şansımızı. Konserde çekeceğiz ama. Bye bye. Okay. You have all day. Okay. It's all day. Okay, thank Okay. you so much. Bedava metromuza bindik. Bu festivale biletiniz varsa bu bilet alınan yerlerde görüntülü arıyorsunuz bir görevliyi. Ona biletlerinizi gösteriyorsunuz. Ondan sonra direkt bedava biletinizi aşağıdan veriyor size ve bütün gün geçerliymiş. Dönüşte de kullanabiliyorsunuz yani. Evet.
değerli konuğumuz Ömer Bey ile röportajımıza hoş geldiniz. Ömer Bey, konserler hakkında düşünceleriniz nedir acaba? İlk başta çok saçma sapan bir kötüydü. Böyle tüm tuşlara basıyor gibiydi falan böyle. İşte hani saçma sapan böyle sesler vardı sadece. Müzik falan hiçbir şey yoktu. Bir de DJ'lik gibi bir şey yapıyordu herhalde öyle. Geçti o şeyin başına. Neydi adı onun da bilmiyorum ama. Ondan sonra DJ kabini. yani evet öyle diyelim. Sonra bayağı bir orada işte dediğim sesleri falan çıkardı. Ben hatta dedim ki ya gitsek mi falan bir muhabbeti yaptık öyle bir. Sonra bir de üstüne yağmur bir başladı. Bayağı bir hızlandı hatta ondan sonra. Allah'tan biz de işte piknik örtümüzü götürmüştük de hemen üstümüzü onunla örttük böyle çadır gibi falan yaptık onu. Sonrasında çok güzelleşti ama. Yani çoğu şarkısını ben bilmiyordum zaten. Gerçi şöyle diyeyim, eski şarkılarını biliyorduk hani Şampoli. Yine de bilmememize rağmen gayet güzel eğlendirdi bence. Hem bizi eğlendirdi hem bütün insanları eğlendirdi. Ki yağmur bile olmasına rağmen çoğu insan eğlendi. Evet. Sonra ilk başta böyle ben zaten şey diyordum hani Temperature dinlemeye gidiyorum falan diye söylüyordum ya. Bayağı çalmadı. Hatta en son dedi ki bak dedi bu son şarkı. Sonuçta da ne çaldı? Yine bilindik bir şarkı çaldı ama adını hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum şimdi ismini. Sonra onu çaldı. Biz dedik yani herhalde Temperature çalmayacak falan ama Temperature de bu adamın en ünlü şarkısı yani. Gelmiş geçmiş en ünlü şarkısı. Ben Elif'e dedim çalacak ya yani bu dedim. Mecbur. Zaten baktım saat bir 10 dakika falan da var. Daha vardı yani. Hı hı. Ondan sonra çaldı yani. Ama güzeldi, bayağı güzeldi bence. Onun dışında ben şeyi bilmiyordum mesela Şampol'ün hani çoğu şarkısını biliyormuşum ama o şarkıların Şampol'ün olduğunu bilmiyordum. Çünkü birlikte düet yaptığı sanatçılar var ya mesela onların şarkılarını söyledi mesela. Ya bu adam zaten arada sırada böyle işte düetler yapıyor ve çok geçmişten beri yapıyor yani öyle söyleyeyim. Ve şarkılar mesela aşırı ünlü oluyor. Ama dediğim gibi mesela Şampol bilinmiyor da genelde o düet ya da feat mi işte onun yaptığı insanı biliyorsun. Atıyorum mesela Dua Lipa ile yapıyor. İşte Sia ile yapıyor. Ne bileyim işte Ammere ile yapıyor falan. Ki zaten Dua Lipa'yı benim bildiğim ünlü yapan adam bu yani. Dua Lipa No Lie şarkısıyla ünlü oldu diye biliyorum ben. Olabilir. Hani o çıkış şeyi orası diye biliyorum. Ama şimdi yüzüne bakmıyordur yani. Ama buraya gelmemiş mesela Dua Lipa. Evet. Ha bir de bak çok saçma bir şey. Komik bence bu arada bir de bu. İşte böyle ilk baş tişört falan gösterdi böyle işte üstünde şampol yazıyor. Sonra işte bir şey daha vardı. Buff gibi bir şey. Sonra işte milleti hem eğlendiriyor böyle işte şunu deyin bunu deyin falan. Sonra atacak yani tişörtü belli hani işte kim ister falan filan. Sonra ilk baş tişörtü bir attı böyle. Sonra hemen bir kavga çıktı orada. Yani, ya kavga çıktı demeyeyim de hani şimdi yanlış anlaşılma. Böyle Yani tişörtü kapmaya çalışıyor. Aynen böyle bir kapışıyor. O da işte hani kavga etmeyin falan diyor da ya kardeşim yani İbrahim Tatlıses'in o şeker atma şeyi var biliyor musun? Böyle alın lan falan diyor. Ben Hatta çocuk bilmiyorum da diyor öyle ki bir şey. ya diyor bunları diyor atmayalım diyor. Hani şeker için niye birbirimize giriyoruz falan diyor. İbrahim Tatlıses de diyor ki yani tabii diyor siz şeker görüyorsunuz ya biz şeker için birbirimize giriyorduk diyor. Alın lan falan diye atıyor. Aynı onun gibi atıyor. Sonra bir de diyor ki kavga çıkmasın falan diyor. Saçma sapan. Bugünlük bu kadar. Yarın kimi dinleyeceğimizi biliyor musun? Green Day. Yep. Doğru. Adını bir ezberlediğim. Ya Green Day'i biliyorsundur bu arada ya. Ya bir iki şarkısını Çok biliyordur ünlü herhalde. şarkıları var yani. Ama ben de bütün şeyleri bilmiyorum demeye cahile bak ya. Madem bu kadar bilmiyorsun niye gidiyorsun? Benim yüzümden gidiyor. Ama eşim biliyor. Evet benim yüzümden gidiyor. Beni mutlu etmek için gidiyorsun. Zaten Temperature duyunca hanımefendi bayağı zıpladı ya. Yani Evet. o kadar sevindi. O zaman görüşürüz. İyi geceler. Selam. Selam. Biz konsere geldik. Green Day izleyeceğiz. Anything at all.
One nation controlled by the media. Information ain't job is sing it. Ömer Bey ile konser sonrası röportajımıza hoş geldiniz. Evet Ömer Bey, konser hakkında düşüncelerinizi alalım. Şimdiye kadarki en kalabalık konserdi zaten. Ve sürekli önümüzden geçiyorlar, arkamızdan geçiyorlar falan. O piknik örtüsü zaten yalan yani direkt hani. Evet. Bir de burada şey kültürü var. Mesela otobüslerde olsun, okullarda olsun falan atıyorum mesela sandalyeye ayakkabıyla basma. Yok işte otobüste ayağını uzatma falan. Sonra o ayağını uzattığın yere tekrar oturma. Bunlar da problem değil yani. Ya da atıyorum montunu adam yere atıyor mesela. Yere atıyor dedim atıyor. Mesela masada oturuyor okulda. Montunu asacak yer yok ki mesela. Montunu yere atıyor. Yerde duruyor montu. Öyle yani. Ondan sonra onu siliyor tekrar. Geçemedin kardeşim. O yüzden mesela bizim örtüye bastıklarında da hiç şey olmuyor yani. Aa adamların örtüsüne bastım bunlar buraya oturacak tekrar. Tüh falan demiyor. Adamın birine diyorum ki. Evet. Dedim ki bro yani görüyor musun bunu? Diyor ki görüyorum. Dedim tamam yürüme o zaman diyorum. Böyle bir şeyler Basmaya yaptı. devam Dedim, ediyor bu arada o aynen esnada. öyle. Hani çekilmiyor yani. Üstünde duruyorlar falan. Evet. Hani hijyen konusunda zaten ben burayı hiç beğenmiyorum. Mesela ben bir otobüse bir bineyim. Hani direkt indikten sonra ellerim böyle geziyorum yani. Hani yıkamam lazım hemen. Evet. Zaten o yüzden yanında kolonya geziyorum. Türk marketinden de kolonya satın aldık kendimize bunun için. Evet. Ömer ve otobüs anıları. Bunu bir gün Konserle ne dinleyeceksiniz. alakası var bu arada? Bunların konserle ne alakası var? Konserle ne diyorsunuz alakası da. var? İşte çünkü piknik örtümüzü götürmüştük yine oturup dinleriz diye. Ama kaç kişi vardır mesela bugün konserde tahmini sence? Ya şimdi çok yüksekte sıkmak istemiyorum ama hani Tamam, tahmin diyelim işte. benim tahminim ya şimdi 10.000 diyeceğim de 10.000 insanın yaşadığı ilçeler falan var anladın mı? Bence 10.000 vardır bu arada. Kesinlikle vardır diye düşünüyorum ben. Ya o kadar kalabalıktı ki işte normalde böyle kamp sandalyelerini getirenler işte ya da piknik örtülerini getirip oturanlar oluyordu. İnsanlar kamp sandalyelerini getirmelerine rağmen onlara bile oturamıyorlar diye. Ayakta izlemek zorunda kaldı herkes. Biz de mesela ilk başta bir otururuz falan diye düşünmüştük. Sonra örtüyü yarıya katladık. Sonra O da komple yazık. kaldırdık. Konseri beğendin mi? Şöyle güzel adamın sahnesini ben beğendim. Dedim ya hani mesela şarkılarını bilmememe rağmen mesela gayet güzel eğlendiriyor. Kalabalığı güzel kontrol ediyordu. Hani muhabbet ediyor zaten. Bana biraz şöyle geldi mesela. Bu Amerikan dizileri oluyor işte böyle lise dizileri. Onların böyle giriş müzikleri falan var. Böyle Nickelodeon tarzı Evet. kanalların aynı bence ona benziyor. Adam A dese millet wow falan bayağı çıldırıyorlardı yani. Bir de sahnede en çok parayı bu kişilere harcamışlar yani bence. Çünkü sahnede bayağı kocaman adamların şeyi vardı. Aşkım alır mısın şunu ya? Alamam. Kolumu tutmuyor çünkü. Neyse sonuç olarak yani konseri beğendik ama konseri izlemeyi bugün hiç sevmedim ben kişisel olarak. Çünkü çok kalabalık, çok kaostu. Ama benim hayatımda gördüğüm en büyük açık hava konseriydi yani izlediğim. Benim de Diyeyim. öyleydi. Hani gördüm derken tabii YouTube'da falan değil. Canlı olarak gördüğüm diyeyim. Güzeldi yani. Değişik bir deneyim oldu bizim için de. Bence de güzeldi. Bu şekilde. Güzeldi. Bakalım. Son 2 gün. Evet. Ben katılamayacağım. Aynen onu Maalesef. söyleyecektim ben de. Normalde hani biz Ömer'in de böyle gelmesini planlamıştık. Tabii biz bu biletleri aldığımız zaman Ömer'in daha işi bile yoktu burada Tabii yani. bayağı Hani, şey olmuş ya. aynen. Ucuzdu zaten. O yüzden cumartesi ve pazar kaldı bir tek. Yani ben pazar gider miyim çok emin değilim. Göreceğiz. Bakalım bilemiyorum şimdi ama yarın gideceğim. Yarın yine benim bildiğim bir grup var. Ömer'in yine bilmediği bir grup. Neydi? Paparoid. Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Mesela bana şu an bir yemek zinciri gibi geldi. Markası gibi geldi. Ciao. Öpüldünüz. Diğer günlerde baş başayız. Benden kurtuluyorsunuz.
Senden kurtulmak istemiyoruz ama olsun. Hadi bye. Herkese festivalin son gününden selam. Şimdi festival alanına bir 5-10 dakikam kaldı ve yürüyordum. Yağmura yakalandım. Yağmur yağıyor şu an. Çiliyor yani. Ve böyle hava durumunu falan kontrol ettiğiniz zaman yağmur görmüyorsunuz. Yanıma sadece üşümeyeyim diye aldığım ince kot ceketim var. O yüzden ne yapacağıma dair hiçbir fikrim yok. Bu sefer beni koruyacak bir piknik örtüm ya da şemsiyem falan yok maalesef. Fazlasıza gerek yok. Görüyorsunuz. Selam. Ben konserden çıktım saat 10.45. Metrodan da indim bu arada. İnanılmaz yağmur vardı. Yani alanda da çok ıslandım. Üzerimde sadece incecik bir kot ceket. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi de yağmaya devam ediyor. Konserden çıkarken bana böyle bir içecek verdiler. Sporcu içeceği sanırım. Hatta ben almak istemeyince de ücretsiz falan dediler. Ben de dedim ki okey o zaman verin. Bu videoyu burada kapatıyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Takipte kalmayı ve kendinize iyi bakmayı unutmayın. Elim